Merhaba. Bugün herkese tanıdık geleceği üzere travmaların en önemli özelliklerinden biri onu anlatma ya da açığa çıkarma konusundaki yetersizliğimizden söz edeceğim. Sadece kelimeleri kaybetmeyiz, aynı zamanda hafızamızla da ilgili kayıplarımız vardır. Travmatik bir olay sırasında düşünce süreçlerimiz öyle dağınık ve öyle düzensiz hale gelebilir ki asıl olaya ait anıları fark edemez oluruz. Bunun yerine anılarımız, görüntüler, bedensel algılarımız ve kelimeler halinde içimizde bir yerlere dağılır ve bilinçaltımızda depolanır. Sonra herhangi bir şeyle, hatta asıl deneyimi uzaktan andıran bir tetikleyiciyle de aktif hale gelir. Bir defa tetiklendiğinde adeta görünmez bir geri sarma tuşuna basılmış gibi asıl travmanın özelliklerinin günlük yaşamlarımızda yeniden canlanmasına neden olmaktadır. Bilinçsizce kendimizi belirli bazı insanlara, olaylara veya durumlara, geçmişi yansıtan o tanıdık eski yollarla benzer tepkiler verirken bulabiliriz kendimizi. Bazı şeyleri hatırlamanın zorlaşması her şeyi unuttuğumuz anlamına gelmez. Travmatik olayın parçası olan kelimeler, görüntüler ve dürtüler içimizde taşıdığımız acılarımızın gizli dilini oluşturmak üzere yeniden ortaya çıkabilirler. Yani hiçbir şey kaybolmaz. Parçalar sadece yön değiştirir. Eğer geçmişte gecenin bir vakti kötü bir haber aldıysanız veya ölümün köşesinden döndüyseniz, şu anda aynı saatlerde halen uyanık olmanız, hatta uyku problemleriniz olması mümkündür. Çünkü geçmişte yaşadığınız o deneyim size, eğer uyursan o kötü haberi alacaksın veya uyursan ölebilirsin gibi bir program bilinçaltınıza kaydolmuş olabilir. Kendinizi uykuya dalacak gibi hissettiğiniz her an bu korku sizi uyumaktan alıkoyabilir. Hatta daha ileriye gidip soy ağacınızda, sizin yaşınızda ve sizin sahip olduğunuz korkuyla bağlantılı olarak hayatını kaybeden veya çok büyük zorluklar yaşayan birinin olup olmadığını araştırmalısınız. Çünkü eğer uykusunda ölen veya uykusunda çok büyük travmatik bir olay yaşayan, sizinle aynı yaştayken bunu yaşayan bir atanız varsa, şu anda siz onun bu yükünü ve bu programını bilinçaltınıza kodlamış olabilirsiniz. Genlerle zaten atalarımızın mirasını almaktayız. Örneğin babaannenizin burnunu veya dedenizin uzun bacaklarını, cilt rengini, saç şeklini, kıvırcık, düz, uzun, kısa gibi bu mirası zaten atalarımızdan almaktayız. Ancak atalarımızdan aldığımız tek miras bunlar değildir. Bazen onların korkularını, travmalarını, hatta yaşadıkları psikolojik sorunları bile devralabiliyoruz. Soy ağacınızdaki bireyler dayanması zor travmalar yaşadığında, suçluluk veya keder hissettiği zaman algılanan duygular çok yoğun olabilir ve kontrol edebilecekleri veya çözebilecekleri boyutun ötesine geçebilir. Bu insanın doğasıdır. Acı çok büyük olduğunda insanlar ondan kaçınmaya çabalarlar. Ancak duygularımızı engellediğimiz zaman bilmeden bizi doğal olarak serbest bırakmaya götürebilecek olan gerekli iyileşme sürecine de engel olmuş olabiliriz. Bazen acı kendini ifade edebilmek veya çözüme kavuşabilmek için karşımıza çıkarlar ve yol buluncaya kadar da saklı kalırlar. Ve bu yol bazen sonraki nesillerde ortaya çıkabilir. Açıklaması zor belirtiler halinde yüzeye çıkabilirler. Sizin de anlam veremediğiniz korkularınız var mı? Örneğin hiç yüksekten düşme veya yüksekle alakalı herhangi bir travmatik durum yaşamadığınız halde yükseklik korkunuz var mı? Veya daha önce hiç karşılaşmadığınız, sizinle hiçbir alakası olmayan bir hayvandan korkuyor olabilir misiniz? Bunlar belki de
atalarınızın bu durumları yaşadığını ve bunun sizde tekrar tezahür ettiğini gösteriyor olabilir. Bu ve buna benzer kalıtsal aile travmalarının kalıntılarını taşıyan insanlara yardımcı olmak için çok fazla seçenek bulunmaktadır. Bu tarz rahatsızlıklarda doktora, psikoloğa veya psikiyatriste başvurmakta ve ilaç tedavileri, terapi veya bazen her ikisinin birleşimi ile bir tedavi alınmaktadır. Ancak bu yollar biraz hafifleme getirebilecek olsa da genellikle tam bir çözüm sağlayamamaktadır. Herkesin aile öyküsünde bir takım travmatik olaylar olabilir. Ancak bir ebeveynin veya bebeğin ölümü, bir çocuğun başkasına verilmesi, birinin evini kaybetmesi, bir annenin çocuklarıyla ilgili yaşadığı büyük travmatik olaylar bunlardan bazılarıdır. Görünürdeki bu travmaların kaynağını bularak uzun süredir devam eden aile modelleri sona erebilir. Travmaların bütün etkilerinin olumsuz olmadığını da bilmek çok önemlidir. Kalıtsal olarak devraldığımız veya doğrudan deneyimlediğimiz travmalar sadece sıkıntı mirasını oluşturmaz. Aynı zamanda gelecek nesillerle de paylaşılabilecek güç ve dayanıklılık mirasını yaratmaktadır. Ailenizle deneyimlediğiniz geçmişiniz, anneniz daha size hamile kalmadan önce başlamaktadır. En baştaki biyolojik formumuzda henüz döllenmemiş bir yumurtayken, anneniz ve büyükanneniz ile hücresel bir çevre paylaşırsınız. Büyükanneniz annenize 5 aylık hamileyken sizi geliştiren öncü yumurta hücreleri zaten annenizin yumurtalıklarında mevcuttur. Bu da şu anlama gelmektedir: anneniz doğmadan bile önce annenizin, büyükanneniz ve sizin ilk izleriniz hepsi aynı bedendeydi. 3 nesil aynı biyolojik çevreyi paylaştınız. Ayrıca bu yeni bir bilgi de değildir. Embriyoloji kitapları bunları bizlere bir asırdan fazla zaman önce zaten anlatmıştır. Sizin başlangıcınız baba tarafından akrabalarınızda benzer şekilde ortaya çıkabilir. Sizi geliştirmiş olan öncü sperm hücreleri babanız henüz annesinin rahminde bir cenin iken kendisinde mevcuttu. Bu sebeple anne babanız ve onların anne babaları ile ilgili travmatik olayları çok daha fazla deneyimlemeniz söz konusu olabilir. Bunları göz önünde bulundurarak dedenizin, babaannenizin, anneannenizin yaşadığı durumlarla ilgili siz de etkiler yaşıyor olabilirsiniz. Şöyle bir geçmişle ilgili anlatılan hikayelere bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Dedeniz nasıl bir insandı? Neler yaşardı? Babaanneniz, anneanneniz ne iş yaparlardı? Ölüm şekilleri neydi? Ne tarz travmatik olaylar yaşadılar? Büyüklerimiz genelde onlarla ilgili bizlere hikayeler anlattıklarında bunları hikaye gibi dinleyebiliriz. Ancak dikkat etmemiz gereken şey, acaba bu hikayede yaşanan durumlar bizde ne gibi etkiler yarattı? Ve videomu Carl Jung'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ebeveynlerim, büyükanne, büyük babalarım ve daha uzak atalarım tarafından tamamlanmamış, cevaplanmamış halde bırakılan şeylerin ve soruların etkisi altında olduğuma kuvvetle inanıyorum. Sıklıkla bir ailede ebeveynlerden çocuklara geçen, kişisel olmayan bir karma var gibi görünür. Bana her zaman önceki nesillerin yarım bıraktığı, tamamlamam veya belki de devretmem gereken şeyler var gibi gelmiştir. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu soğuk kış günlerinde hayatta kalabilmeleri için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde evrenden sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ve unutmayın, mucizeler her daim bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu.